Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için harika kıvamı ve lezzetiyle nefis bir kahvaltılık sos tarifi hazırladım. Bu lezzetli tariften kışa bolca yapmanızı tavsiye ediyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifim için 4 kilo Rio domates kullanıyorum. Güzelce yıkadıktan sonra hazırladım. Sosuma ilk olarak domatesleri doğramakla başlıyorum. Kabuklarını soymuyoruz çünkü sosumuza hem lezzet hem de renk katacak. Domateslerin tamamını doğrayıp tencereye koyduktan sonra hemen kapya biber ve patlıcanları fırına koyarak közleyeceğim. Domatesi ikiye kestikten sonra ortasındaki sert kısmı temizliyorum. Sonrasında dörde kesiyorum. Domateslerin çabuk pişmesi için bu şekilde küp küp doğruyorum. Sonrasında blenderdan geçireceğim. Ve doğrayıp hazırladığım domatesleri genişçe tencereye aktarıyorum. Tamamını bu şekilde doğradıktan sonra tencereye koyuyorum. Domateslerimin tamamını doğradım ve tencereye koydum. Şimdi ocağa alıyorum. Orta ateşte şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum ve buharı ile birlikte pişiriyorum. Böylelikle domatesler biraz suyunu salacak. Çünkü bu domates türü çok sulu bir domates değil. Tenceremin kapağını kapatıyorum ve orta ateşte suyunu salmasını bekliyorum. Diğer yandan hemen kapya biberlerimi hazırlıyorum. Tarifim için toplamda 3 kilo kapya biber kullandım. Kapya biberlerimi de aynı şekilde güzelce yıkayıp kuruladım ve fırın kağıdı serdiğim tepsiye diziyorum. Hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 250 derecelik alt üstlerle fırına koyarak közlüyorum. Kalan kapya biberleri de farklı bir tepsiye koyarak aynı şekilde fırına koyuyorum ve közlüyorum. Közlenme süresi oldukça kısa, 10 ila 15 dakika arasında közleniyor ve fırından çıkartıyorum. Közlenen kapya biberleri ayrı bir borcama alıyorum. Sonrasında temiz bir poşetin içerisine koyarak bu şekilde dinlendireceğim. Sonrasında kabuklarını daha kolay soyacağım. İlk tepsiyi fırından çıkarttıktan sonra ikinci tepsiyi de aynı şekilde közlenmesi için fırına koydum ve közlüyorum. İkinci tepsim de fırından çıktı. Aynı şekilde borcamın içerisine koyarak poşete koyuyorum. Şu an biberler çok sıcak olduğu için hem soyarken zorlanırsınız hem de eliniz yanar. Bu şekilde yaptığınız zaman soyma işlemi oldukça kolay olacak. Biberlerimin tamamını közledim. Sıra geldi patlıcanlara. Tarifim için 10 adet bostan patlıcan kullanıyorum. Onları da yıkadım ve hazırladım. Tekrar fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Aynı şekilde fırına koyarak közlüyorum. Patlıcanların közlenmesi de 20-25 dakikayı buluyor. Közlenen patlıcanları fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Bu süre zarfında diğer yandan da domateslerim güzelce kaynadı. Arada bir karıştırarak iyice yumuşamasını ve suyunu salmasını bekliyorum. Domatesler bu kıvama geldikten sonra artık tencerenin kapağını kapatmıyoruz ve orta ateşte arada bir karıştırarak domateslerin iyice yumuşamasını ve suyunu çekmesini bekliyoruz. Domatesleri kontrol ettiğimde gayet güzel pişmişti. Artık blenderdan geçirebilirim.
İçerisinde hiç büyük parça kalmayana kadar blenderdan geçirmeye devam ediyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Domatesleri iyice püre haline getirdim ve istediğim kıvama ulaştım. Blender'ı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum. Şimdi kısık ateşte sosumu kaynamaya bırakıyorum. Tabi arada bir karıştırıyorum. Sosum ocakta kaynarken ben de diğer malzemelerimi hazırlıyorum. Tarifim için 250 gram acı biber kullanıyorum. Acı seviyorsanız bu şekilde biber kullanabilirsiniz. Sevmiyorsanız biber kullanmak zorunda değilsiniz. Biberlerin sap kısımlarını ayıkladıktan sonra küçük küçük doğrayarak hazırlıyorum. Tamamını doğradım ve hazırladım. Şimdi sarımsaklarımı hazırlıyorum. Tarifim için toplamda 4 baş sarımsak kullanıyorum. Sarımsakların kabuklarını soydum ve hazırladım. Tamamını rondoya aldıktan sonra çok küçük parça olmayacak şekilde rondodan geçiriyorum. Sarımsaklarımı da rondodan geçirerek hazırladım. Diğer yandan hemen patlıcanların kabuklarını soyuyorum. İlk olarak patlıcanın sap kısmını keserek ayıklıyorum. Sonrasında bıçak yardımıyla ince ince soyuyorum. Kabuğunu soyduğum patlıcanları şimdi küp küp doğruyorum. Ve diğer patlıcanlara da aynı işlemi uygulayarak hazırlıyorum. Patlıcanların tamamını doğradım. Şimdi kapya biberlerimi hazırlıyorum. Buharı ile birlikte güzelce yumuşadı ve kabuğunun ne kadar kolay soyulduğunu görüyorsunuz. Biberlerin kabuğunu soyduktan sonra sap kısmını temizliyorum ve sonrasında içerisindeki çekirdekleri ayıklıyorum. Ayıkladıktan sonra biberlerimi de aynı şekilde küp küp doğrayarak hazırlıyorum. Kapya biberlerimi de hazırladım ve şimdi tüm malzemeleri buluşturma zamanı. Kaynayan sosun içerisine ilk olarak patlıcanlarımı ekliyorum. Sonrasında hazırladığım kapya biberlerimi ekliyorum. Sonrasında ince ince doğradığım biberlerimi ekliyorum. En son rondodan geçirdiğim sarımsaklarımı ekliyorum. İlk olarak bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Tüm malzemelerin ve tüm lezzetlerin birbirine geçmesi için yaklaşık 15-20 dakika boyunca sosumu kaynatacağım. Güzelce kaynattıktan sonra hemen sıcak sıcak kavanozlama işlemine geçeceğim.
Sosumu güzelce karıştırdıktan sonra 1 çay bardağı üzüm sirkesi ekliyorum. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 ml. Daha sonra 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Sosum için kaya tuzu kullanıyorum. Böylelikle hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli ve uzun ömürlü oluyor. 3 yemek kaşığı kaya tuzunu ekledikten sonra 1 yemek kaşığı da şeker ekliyorum. Şekeri de sosumuzdaki lezzeti dengelemek için kullanıyoruz. Sosum için gerekli tüm malzemeleri tencereye koydum. Güzelce karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. Sosumu orta ateşte arada bir karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Sosumuzu bu şekilde hazırladıktan sonra kavanozlayacağız. Serin ve güneş görmeyen bir yere koyduğunuz sürece aylarca kalabilir. Herhangi bir bozulma olmayacaktır. Yalnız sosunuzu açtıktan sonra 1 hafta içerisinde tüketmenizi tavsiye ediyorum ve buzdolabında bekletmeniz gerekiyor. Çünkü içerisinde herhangi bir koruyucu madde yok. O yüzden de hazırladığınız sosları küçük kavanozlara koymanızı tavsiye ederim. Böylelikle tüketimi çok daha kolay olacaktır. Sosumu güzelce kaynattım. Tadına baktığımda da gayet güzel. Tadı tuzu her şey yerindeydi. Şimdi kavanozlama işlemine geçiyorum. Tarifim için 350 mililitrelik cam kavanoz kullanıyorum. Kaynar suyla güzelce yıkayıp steril ettim ve hazırladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde de bir büyük huni kullanıyorum. Kavanozun ağız kısmına koyduktan sonra sosumu dikkatlice dolduruyorum. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Şayet sizlerde bu şekilde bir huni yoksa kavanozlama işleminden sonra ağız kısmını güzelce temizlemeniz gerekiyor. Hiçbir kalıntı olmaması lazım ki kavanozunuz hava almasın. Hava alırsa bozulacaktır. Yeni kapak kullanıyorum. Sıkıca kapattıktan sonra hemen ters çeviriyorum. Tarifimin tüm detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Bir kez daha göstermek istiyorum. Kavanozu ağzına kadar dolduruyorum. Sonrasında yeni kapakla sıkıca kapatarak hemen ters çeviriyorum. Kavanozları ters çevirdikten sonra bir gün boyunca o şekilde dinlendiriyoruz. Kesinlikle yerinden oynatmıyoruz. Birinci günün sonunda kavanozları normal haline getirebilirsiniz. Tabii ben çekim yaptığım için kavanozların yerini arada bir oynatıyorum ama buna rağmen yine de hava almıyor. Tabii sizler yaparken bu riski göze almayın ve yerinden oynatmayın lütfen. Tarifim için toplamda 21 adet kavanoz kullandım. Sosun tamamını kavanozlara koyduktan sonra kapağını sıkıca kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi soslarımı hazırladım ve kavanozlara koydum. Şimdi kavanozların üzerine bir bez kapatıyorum ve bir gün boyunca dinlendiriyorum. Ertesi gün çekimimi yapmaya devam edeceğim. Kavanozlarımı bir gün boyunca dinlendirdim. Birinci günün sonunda kavanozları normal haline getirip serin ve güneş görmeyen bir yere koyabilirsiniz. Biraz önce de belirttiğim gibi kavanozu açtıktan sonra lütfen buzdolabına kaldırın ve en fazla bir hafta içerisinde de tüketin. Hemen bir tane kavanozu açarak sizlere sosumun güzelliğini göstermek istiyorum. Vermiş olduğum ölçü tam ölçüdür ve de çok da lezzetli bir tariftir. İnşallah sizler de tarifimi denediğinizde benimle aynı fikirde olacaksınız. Sosumun kıvamı, lezzeti, görüntüsü her şeyi gerçekten çok güzel oldu. Şöyle sizlere ne kadar güzel bir kıvamı olduğunu da gösterdikten sonra artık videomun sonuna doğru yaklaşıyorum. Sizler bu lezzetli tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir videomun sonuna geldim.
Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.